Merhaba arkadaşlar. Evet, bu şirin köpüşümüzün son bölümündeyiz. En son kafamızı bu şekil bitirmiştik. Ben kulaklarımı da diktim. Aynı şekilde bir kafadan bir kulaktan olacak şekilde buradan diktim, döndüm. Bir de iç kısımdan da diktim. 2 defa dikilmiş oldu sağlam olması için. Çocuklarımız sonuçta bunlarla biraz hırçın oynuyorlar. O yüzden dikişlerimiz de önemli. Şimdi arkadaşlar bu bölümde göz altındaki beyazımız kalmıştı. Ve göz çukurlarımızı belirginleştireceğiz. Sonra kafamızı takacağız. Ben döner kafa için iç kısmını yaptım. Yine bir kere daha hatırlatayım. Hepsini çift battım. 4 sıra düz ördüm. Sonra 5, 4, 3, 2, 1 diye sıfırlanana kadar kafamı kestim. Yani boyun kısmını, iç kısmı bu şekil oluşturdum. İçeride kalacağı için de farklı renkle yaptım. Ona benzer bir renk. İpimi ziyan etmek istemedim. İplerimiz değerli çünkü. Bunu da böyle patik ipiydi. Onunla ördüm. Kuyruğumu da yine diktim arkadaşlar. Kuyruğumuz da zaten bunlar hep bildiğiniz şeyler artık. Kolay detaylar. Şimdi hemen gözümüzün beyaz kısmını yapalım. Daha sonra da gözlerimizi içine çekelim. Şimdi şöyle uzun iğneme beyaz ipimi çift katlı yaptım. Benim ipim yine Lanosa. Aynı iple yapıyorum. Şöyle kalın olsun istiyorum. Belirgin bir göz akı olsun. Tek seferde yapacağım çünkü. Hemen şuradaki göz kapağı yaptığımız yerden çıkacağız. Buradan. Aynı yerden. Boynun altından girdim. Kapaktan çıktım. Evet. Şu şekilde de gözümün orta noktasından oradan bir tane yan oluyor. Oradan sık iğneden çıkıyorum. Bu simli gözler biraz arkaları geniş olduğu için yapmak zor. Evet, pense yardımıyla da çektim ipimi. Evet, bu şekilde göz akımı da yaptım. Eğer ipleriniz ince ise bir sıra daha yapabilirsiniz. Arkadaşlar, İsterseniz şuradaki boşluğu da doldurabilirsiniz. Şimdi bir kere yapalım. Gözleri çektikten sonra yine gerekirse bir kere daha da gidebiliriz. Ben diğerinde öyle yapmıştım. 2 defa gittim. Bir tane yaptım. Sonra göz çukurundan sonra bir kere daha gittim. Beğenmedim çünkü zayıf gelmişti. Şimdi bu şekil göz altından bir yanındakinden tam ortanın bir ileriye doğru gidiyorum. Evet. Şimdilik böyle yaptım. Göz çukurlaşınca dediğim gibi bir kere daha gidebiliriz. Daha belirgin olsun diye. Şimdi bu böyle kenara dursun. Hemen göz çukurlarımızı yapalım.
Evet, uzun iğneme yine ipimi taktım. Ucunu düğüm attım. Sağlam ipler olsun. Çekeceğiz çünkü. Göz altından şöyle giriyorum. 1 2 3 sık iğne. Atlıyorum. Kafadan tekrar çıkıyorum. Şu ipi de neden kesmedimse. Ha, gerçi kafaya takacaktık arkadaşlar. Kafaya takınca tekrar 1-2 sıra keseceğim diye kesmemiştim. Uzun bırakmıştım. Döner kafalarda öyle yapıyorduk. Ve şimdi güzel çekeyim bunu. Bakın böyle çekeceğiz. Tekrar çıkıyoruz. Aynı yerde. İkinci defa yapıyoruz. Birinci de bırakıyor çünkü. O yüzden iyice çektim. İkinci yapmamda artık yerine oturuyor. İyice çekelim. Çünkü bunlar zamanla bırakıyorlar arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ne kadar fark ediyor. Yüz şekillendirince çok daha böyle gerçekçi oluyor. Tekrar diğer gözümü yapıyorum. Yine 1 2 3. sık iğne. Tekrar evet, bu şekilde gözlerimizin çukurunu yaptık. Şimdi bunu hemen şöyle iç kısmındaki tek katıma tutturacağım. Bağladığım zaman bırakıyor çünkü. İki ucu bağlarsam böyle daha garanti oluyor. İçeride kalıyor bu düğümünde zaten. Bir daha yapıp düğüm atacağım. Evet, yüzümüzü şekillendirdik. Ben göz akımı bir daha yaptım. Birinci. Bunu da yine beraber yapalım. Yine aynı yerlerden çıkıyorum. Yine aynı noktadan aşağıya ineceğim. Bu ikinci yapmış oluyoruz. Daha belirgin olsun diye. Şöyle de dikkat edelim, düzgün olsun. Aynı anda çekelim iplerimizi. Evet, daha belirgin oldu. Evet, şimdi düğüm atalım ve ipimizi keselim. Evet, yüzümüzü de şekillendirdik. Şimdi şu dilimi de yapıştıralım. Soğuk silikon kullanacağım. Kumaş yapıştırıcısı da olur. Şöyle bir uç noktaya sürdüm. Evet, dilimize yapışkanımızı sürdük. İster yukarıya ister aşağıya fark etmez. Şöyle yukarıya daha iyi olacak gibi. Yapışması açısından şöyle elimle ortaladım.
Şöyle yaptım mı? Dilimize bu şekil yaptık. Şimdi kafamın da iç kısmını iyice makasımla el yapımı ezerek şu şekil yerini açtım. İyice pusturdum. Döner kafa için. Şöyle yerimi güzel açtım. Bakalım son doldurmalarımız şuralarda istiyor mu diye. Neyse. Biraz daha istiyor gibi ama şimdi kalsın. Evet, şimdi kafamızı da döner içerisine şu makasımla yardımıyla da iteceğim. Şöyle rahatça girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun çıkmaması için tekrar kesme yapacağız. Daha böyle çektiğiniz çocuk çıkaramasın. Evet, kafamızı sıkılamak için şu şekil tutuyorum ve öndeki katlar alarak 2 tane mesela aynı kesme yapıyoruz. Peş peşe kesme yapıyorum. Ta ki emin olana kadar, şu kadar hani kafamın çıkmayacağından emin olana kadar azaltma yapıyorum. Biraz zahmetli oluyor tabi. Zaten bu birkaç tane yetiyor. Şimdi böyle ben uzandığım için zor. Kucağımda olsa o kadar zorlanmıyorum. İkinci kesmemi yaptım. Üçüncü. Evet, 3 tane yaptım ben. Bir tane daha yapmaya çalışacağım. Evet, köpeğimiz bitti arkadaşlar. Böyle şirin, tatlış bir köpeğimiz oldu. Bir kafası da dönüyor. 360 derece. Bu şekilde. Şimdi tasma yapmak isteyenler artık buradan devam edebilirler izlemeye. Şimdi tasma yeleğini yapacağız. Evet, tasma yeleğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi buradan başlayacağız. 3 tane düğme gerekli bunun için. Ben Apple'ın amigurumi koton ipiyle öreceğim. Sizler de istediğiniz markalarda Alize Cotton Gold gibi elbise örülen iplerle de örebilirsiniz. Şimdi 60 tane zincir çekelim. Evet, 60 tane zincir çektim. Şimdi 2 tane sıkı zinciri atlıyorum. Üçüncüye tığımın üzerine alarak trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar her bir zincirin içine tekli trabzan yapıyoruz. Tığımın üzerine alarak 2 defa da çıkıyorum. Bu şekilde tığımın üzerine aldım. Zincirimin içine batıyorum, çıktım. 1 2 defa da çıktım. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsine böyle tekli trabzan. Üzerine bir tane aldığımız için tekli trabzan diyoruz. Üzerine 2 defa dolasaydık ikili trabzan diyorduk ona da. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, birinci sıramı bitirdim arkadaşlar. 59 tane trabzanım var. Şu sondakine de battım. Son sabitlediğim yani orada sivrilik olmasın diye. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 dönüyoruz. Ve birinciye trabzan yaptım. İkinciye de ikinci trabzanımı
Şimdi 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üstüne aldım. Birinciye atlıyorum. İkinciye. Şimdi burada bir düğme deliği yaptık. Bundan sonra yine sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Tek trabzan yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Evet, ikinci sıramızı da bitirdik. Üçüncü sıradayız. Yine bir zincir çekip döndüm. Bu sefer hepsini sık iğne yapacağız. Trabzan değil, sadece sık iğne. Tığımızın üzerine almadan hepsine tek batıyoruz. Evet, üçüncü sıramızı bitirdik ve dördüncü sıradayız. Yine bir zincir çekip dönüyorum ve 20 tane sık iğneme ilmek kaydırıyorum. Yani ilmeği içine batıp içinden geçiyorum. Tekrar ilmeği çekip içinden geçiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Evet, ördüğümü söktüm arkadaşlar. Oradaki bir zincir sivrilik yaptı. O yüzden döndüm ve zincir çekmeden ilmek kaydırıyorum. Toplamda 20 tane kaydıracağız. Yani CC yapıyoruz. Batıp çekiyoruz, içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Evet, toplam 20 tane ilmek kaydırdım ve şimdi 35 tane zincir çekeceğim. Evet, 35 tane zincir çektim. Yine tığım üzerine alıyorum. 2 zincir atlayıp üçüncüye tekli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar hepsine tek trabzan yapıyorum. Toplamda 33 tane olmuş oluyor. Bu şekil her bir zincirimize tek trabzan yapalım. Evet, zincir üzerine trabzanlarımı tamamladım. Şimdi bu tarafa 19 tane trabzan öreceğiz. Tekrar devam ediyoruz. 19 tane yapacağız. İp de biraz katlı ama güzel bir ip. 2, 3, 4, 5, 18, 19 ve 20. 20 tane yapacağız arkadaşlar. 19 değil, bir tane daha yaptım. Şu aranın 20 olması gerekiyor. Şimdi burası 20 idi. Burası da 20. Bu arada da yine 20 sık iğne oldu. Şimdi buradan sonra buradaki detayı yapmamız lazım. Burada da zincir çekemeyiz. Bunun simetrisi olarak zincir olmadan trabzan yapacağız. Bunun için şimdi aynı yere bir daha batıyorum. Bakın ilk alacağımı kısa alıyorum. Bakın şöyle bir tane sık iğne şeklinde aldım. İkinciyi uzatıyorum. Şu şekilde uzattım, kapattım. Tekrar tığın üstüne aldım. Demin o kısa çektiğim sık iğneyi içine batıyorum. Arkaya da öyle çift olacak. İlk yaparken zor, bir dahakilerde kolay oluyor. Evet, şimdi batıp çıktım. Yine bir tane küçük yapıyorum. Bakın bir tane küçük yaptım. Sonra uzatıyorum ve 2 defa da çıktım.
Tığımın üstüne aldım. O ilk yaptığımız kısa çektiğimizin içine batıyorum. İkili olarak arkadakine de. Yine batıp çıktım. Birinci yine kısa alıyorum. İkinciyi uzatarak trabzanımı tamamlıyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Zincir olmadan trabzan yapılışı bu. Artık kolayladı. Gördüğünüz gibi görünüyor. Kısa olan. Onun içine batıyoruz. Yine bir tane küçük sık iğne şeklinde yaptım. İkinciyi uzatıyorum. Ve trabzanımı tamamladım. Bir daha yapalım. Bir tane kısa çektim. Diğer ikincileri uzatıyorum. İpim de katına ayrıldı. Uzatıyorum ve bu şekilde tamamladım. Bir tane kısa ve uzun çekiyorum. Böyle devam edeceğiz. Burada 33 tane vardı. Bu da yine 33 olacak. Evet, 33 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Bu arada iplerinizin kalınlığına göre sayılar değişebilir. İnce ise biraz daha uzun çekmeniz lazım zincirleri. Köpeğinize göre değişebilir. O yüzden arada giydirin. Bolluğunu, darlığını anlamak için. Şimdi 2 zincir çekip dönüyorum. Ve birinci trabzanı yaptım. Şimdi ikinciye battım. Tekrar bir zincir çektim. Bir atlıyorum ikinciye. Burada şimdi bir düğme deliği yaptık. Şimdi bundan sonra sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Trabzan olarak. Evet, sıra sonuna kadar düz ördüm. Yine 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum ve yine sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Bu şekilde düz örelim. Evet, sıra sonuna kadar düz ördüm. Şu aradaki düğme deliğine bir tane sık iğne yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 yine bir zincir çekip bir sık iğne atlıyoruz. Ve sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Şimdi ikinci düğme deliğimizi yapmış olduk. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Evet, tasmamızın üst parçasının 4. sırayı bitirdik arkadaşlar. Ve toplamda 86 tane sık iğnemiz var şu an. Pardon, dilim alışmış. Trabzanımız var. Şimdi 5. sıramda alt parçayı saymıyorum. Üst parçadaki 5. sıra. Şimdi 1, 2, 3, 4. bitirdik. 5. sıraya geçiyoruz. Yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 dönüyoruz. Ve 16 tane trabzan yapıyoruz. Birinci, 2, 3, 4, 5, 15 ve 16 tane trabzan yaptım. Evet, şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane 5 tane sık iğne atlıyoruz. Sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'ya batıyoruz. Birinci trabzanı yaptım. 2 ve 3. 3 tane peş peşe trabzan yaptık. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Yine 5
Bir tane trabzan atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'ya batıyoruz. Yine 3 tane trabzan. 1, 2, 3, 5 zincir çekiyoruz. Yine 5 tane atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'ya batıyorum. 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 5 demişim. Çok kusura bakmayın, karıştırıyorum. 3 trabzan yaptım. 5 zincir tekrar. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 atladım. 6.'ya battım. Yine 3 trabzan. 1, 2, 3. Tekrar 5 zincir. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6.'ya battım. 3 trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bizim kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir tane kalmış. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 3 trabzan yapıyorum. Ve bitti. Yani aradaki 3 trabzanlar toplamda 6 tane olacak. 5 zincir çektim. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 atladım. 6.'ya battım. Sıra sonuna kadar hepsini tek batıyorum. 16 tane. Burası da yine 16 trabzan öreceğiz. Evet, 5. sıramızı bu şekilde bitirdik. Bir zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. Döndük yani. Yine 16 tane sık iğne yapacağım. Trabzan yapmıyoruz artık. Son sıralarımız. Oyamızı yapacağız. 16 sık iğne batalım. Evet, 16 sık iğne yaptım. Şu tek kaldı, ona da batıyorum. Orada boşluk olmasın diye. Şimdi bu kutularımın içerisine 9 tane trabzan yapacağım. 3 tane tekli trabzan olacak. Ortadaki 3 tane ikili trabzan. Son 3 tane de yine normal tekli trabzan. Şimdi birinci tığım üzerine aldım. Bir tane 1, 2 ve 3 tane tekli trabzan yaptım. Tığımı 2 kere doluyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıktım. Bu da ikili trabzan. Bundan 3 tane yapacağız yine. Tığımın üstüne 2 kere doluyorum. 1, 2 de kat alıyor. 1, 2 ve 3. 3 kere de çıktım. Tekrar 2 kere doladım. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 3 tane de tekli trabzan yapacağım. Yani tığımı bir kere doladım. 2 kere de çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde oyamı tamamladım. Birinciyi yaptım. Ve ortadaki 3 tane örmüşlük trabzan, onun ortasına batarak bunu tutturdum. İkinci kutuma geçiyorum. Aynı şekilde tığım üzerine aldım. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane tekli trabzan peş peşe yaptım.
3 tane de ikili trabzan. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. Tekrar geri aldım. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3 kere. İkili trabzanımı da yapmış oldum. Şimdi 3 tane de tekli trabzan. 1, 2 ve 3. Evet, toplam 9 tane. Ortaya yine battım. Tutturdum. Evet, şimdi diğer kutularımı hep aynı şekilde yapacağız. Devam edeceğiz. Evet, bütün kutularımı doldurdum ben arkadaşlar. Şimdi buradan yine aşağıya batarak sıra sonuna kadar hepsine tek batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz yani. Artık tasmamızı bitirdik. Bir sıra daha yapacağız. Oyasını yapacağız ve bitireceğiz. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm. 16 veya 17 artık. Çok da sayılara takılı kalmayın. Evet. Şimdi bundan sonra evet dönüyorum ve ilmek kaydırıyorum arkadaşlar. Oya yapacağım yere kadar ilmek kaydırıyorum. Artık örme işlemi yapmıyorum. Sadece ipimi kaydırıyorum. Oya yapacağım yere kadar. Hem bu açılmayı da engelliyor. Böyle ilmek kaydırdığınızda bu kısmı germiyor. Yani mesela giydirip çıkardıkça esniyor biliyorsunuz örgüler. Bu da bunun böyle tutmuş oluyor. Hepsini ilmek kaydırıyorum. 16 veya 17 olabilir. Sayımı saymadım. Saymayı çok sevmiyorum. Baştan bir kurduk çünkü aşağıda düzenimizi. Evet, şimdi oyamızı yapacağız. 2 zincir çekiyorum. 3 de çekebilirsiniz. Ve 2 tane az oldu. 3 çekelim. 3 zincir çektim. Ve batıyorum. Yanındakine battım. 1, 2, 3 zincir. Hemen dibinde yanındakine batıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir yanındakine bat. Bir, iki, üç zincir yandakini bat. Evet. Oyamız bu şekilde. Dediğim gibi 2 de çekebilirsiniz. Çok kabarık istemiyorsanız. Şöyle 2 yaparsak nasıl olur? Ben daha önce 2 yapmıştım. Evet, 2 de böyle olacak. 3 de böyle. 2 daha 2 var. Bilemedim. Evet, bu tasmamında 2 yapmıştım arkadaşlar. 2 veya artık 3 hangisini beğenirseniz çok da fark etmiyor gibi. Şöyle. Evet, birincinin oyalarını yaptım. Şu ortadakini atlıyorum. Karşıya batıyorum arkadaşlar. Çünkü o zaman yığılma oluyor. Yine ben 2 zincir karar verdim. 2 zincir batıp dibine yanındakine batıyorum. 2 zincir hemen yanındaki. 1, 2. Evet, bu şekilde oyamızı yaptık. Dediğim gibi ortadakini atlayıp yanındakine devam ediyoruz. Evet, oyamını bitirdim. Bu tarafı da ilmek kaydırarak tasmamızı bitirdik arkadaşlar. Tasma yeleğimizi ve bu şekilde elimizi güzel düzeltelim. Köpeğimize böyle giydireceğiz. Düğmelerini dikeceğiz.
Şöyle şimdi ben toplu iğneyle tutturacağım. Dikmiş gibi. Bu da alttan bu şekil. Evet. Böylece köpeğimizi bitirdik. Şöyle biraz daha sığsın kameramıza. Evet. Tasmamız da hazır. İsteyenler tabii ipini de yapabilirler. Daha uzun bir şekilde. Hem hoş olur. Çocuğunuz köpeği çekiyormuş gibi. Çok tatlı olur. Evet arkadaşlar, köpeğimiz bitti. Bir projemiz daha bitirdik. Boyumuz 30 santim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.